Merhaba. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Kaya Genç. Kaya Genç, İngiliz Dili Karşılaştırmalı Edebiyat'tan mezun Bilgi Üniversitesi'nden. Sonrasında Amsterdam'da master ve İstanbul Üniversitesi'nde doktora derecelerini yapmış bir kişi. İngiliz Edebiyatı konusunda çok eğitim almış bir arkadaşımız. Ve Kaya Genç'in çok önemli bir özelliği, uluslararası çok önemli dergilerde, örneğin The New York Review of Books'ta ve bizim için çok önemli olan Lancet dergisinde zaman zaman önemli yazılar kaleme almış olması. Uluslararası bir yazar ve Lancet dergisi bütün hekimlerin bir gün yazmak isteyecekleri bir dergi. Gerçekten de orada yazılan yazıların bir kısmı hakikaten klasiklerden sayılıyor. Herkes okurken bir Lancet kaynağına ulaşmak istiyor. Sevgili Kaya Genç'in Lancet dergisinde yazılmış toplam 7 adet yazısı var. Bundan sonra da olacak gibi gözüküyor. İşte bu gibi konularda özellikle edebiyat ve tıp bağlamında kendisiyle bir bulaşıcı sohbet gerçekleştirmek istedik. Buradan meramımız bilim alanında çalışan arkadaşlarımıza biraz edebiyat bulaştırmak bu bulaşıcı sohbetle ve yazma şevkini artırmak, bilim konusunda daha da öne çıkmak. Hoş geldin Kaya. Merhaba hocam. Şimdi bu Lancet dergisindeki yazıların gerçekten çok ilgi çekici. Ben de seni tanımadan okuyordum. Oradaki Lancet dergisine yazmaya başlamak nasıl gelişti? İngiliz dili ve edebiyatından sonra. Aslında editörlerin bulmasıyla gelişti. İngiltere'de editörler çok fazla güç sahibi ama çok fazla da bilgi sahibi. Yani hem bir yazı sipariş etme güçleri çok fazla. Yani size iyi bir para verebiliyorlar. Sizi bir yere getirebiliyorlar. Sizi keşfedebiliyorlar ya da sizi yıllar boyu süren bir ilişkide çok iyi besleyebiliyorlar. Size destek olabiliyorlar. Bir yandan da meraklı oldukları için araştırıyorlar. Ben İngiliz Edebiyatı alanında işte anlattığınız gibi doktora yapmıştım. İşte bu Times Literary Supplement'tan bir editör dedik yani senin hangi alanda yaptın doktorunu? Ben de işte geç Viktoryen dönem, dekadans, İngiliz Edebiyatının dekadanlaşmaya başladığı dönem işte Oscar Wilde falan o yazarlar. Dedi ki tamam dedi ben bu dönemle ilgili sana yazılar sipariş edeceğim. Bu alanla ilgili akademik kitapları sana göndereceğim. Şimdi mesela bu çok güzel bir şey bir yazar için. Evet. Aslında hayalini kurduğu ilişki editörle. Lancet'te de şöyle oldu. 2018'de Türkiye'deki LGBT hareketi ve bunun devlet tarafından bastırılması üzerine bir yazı yazmıştım. O zaman editör Ian Bruma'ydı. Ve onu kapak yaptılar. Queer Turkey diye bir kapak. Çok güzel bir sayı yaptılar. Editör de oradan okuyor. Uzun bir yazıydı yani Osmanlı'dan günümüze. Cinsel kimlikler, cinsellik kültürü Türkiye'de ve şu an nerede, Osmanlı'da nasıldı? İşte Reşat Ekrem Koçu'dan günümüze falan diyebiliriz. Bu yazıyı beğeniyorlar ve diyorlar ki 2019'da bir Lancet'te seninle çalışmak istiyoruz bu yazını çok beğendik. Böyle başladı. Onların bulmasıyla başladı. Güven ilişkisi oluşuyor. Yani editörle yazar arasında bir ilişki oluşuyor. Yazarla da camia arasında yani tıp camiası arasında yavaş yavaş bir ilişki oluşmaya başlıyor. İşte Kaya Ampala mesela benim yaptığım konuşmak için iletişime geçtiğim ve sonra çok bir güven ilişkisi oluşan bir isim. Türk Tabipler Birliği'nin o dönemki yönetimi, şimdiki yönetimi onlarla bu tip güven ilişkileri oluştu. Pek çok Türkiye'deki doktor, hemşire yani konuştuğumuz pek çok kişi aslında başkalarının tavsiyesiyle benimle konuştu. Belli bir hocanın daha önceki bir öğrencisi mesela o hocanın tavsiyesi aracılığıyla benimle konuştu. Ben yavaş yavaş tıp camiasında bu tip ilişkiler kurmaya başladım. Benim de hoşuma gitti yani benim aslında uzman olduğum bir alan değildi. Yani ben aslında hikaye anlatma uzmanı gibi görüyorum kendimi. Ama işte İngilizler generalist diyor yani her konuda yazabilirsiniz. Biraz ansiklopedi yazarı olmak gibi. Ve de şimdiye kadar işte dediğiniz gibi 7 tane yazı oldu. Hani pek çok alanda insanlarla konuşarak yani Türkiye'de bilim insanlarının da tabii başı dertten kurtulmuyor maalesef. O yüzden konu zorluğu çekmiyoruz. Evet. Aslında Lancet'te çok geniş spektrum var. Yani bir yandan sağlıkta dönüşümü de övücü tarzda yazı da çıktı. Yani
10 sene önce 2014 yılında öyle bir yazıda çıkmıştı. Bu da çok tepki almıştı belli çevrelerden, Türkiye'den. Yani Lancet'te hem o taraftan hem bu taraftan genel olarak yazılar çıkmakta. Ve bizim açımızdan da bizim Quisit olarak Koç Üniversitesi İş Bankası olarak ilgilendiğimiz yerde daha çok bilim hikayeleri aslında. Yani Türkiye bu açıdan çok zengin bir ülke bir nevi. Şöyle ki hem tarihsel anlamda önemli bir geçmişi var, hem de bugün yaşanan önemli sorunlarımız var. Bu sorunların tıbbi, bilimsel anlamda, bilimsel güçlüklerin ifade edilmesi çerçevesinde çok önemli bir dergi bizim açımızdan. Burada yorumlar yazmak çok önemli. Sizin seçtiğiniz konular daha çok halk sağlığı problemleri gibi mi? Nasıl ifade edebiliriz? Mesela biz bunu nasıl bağdaştırabiliriz? Biz çünkü işin biraz daha bilimsel tarafındayız ama bizde de çok zengin öyküler var. Hı hı. Sunma aşaması çok önemli yani. Türkiye'de aslında bizim çok bilmediğimiz, yani Türkiye'de yayın dünyasında çok kullanılmayan bu pitching dediğimiz işte. Yani bir pitch hazırlamak, bir konunun neden önemli olduğunu ve o hikayenin neden şu an anlatılması gerektiğini bir editöre ikna etmek. Sonra da editör ona ikna olduktan sonra o da size bütün güvenini vererek diyor ki sen istediğin zaman bunu araştır ve bana getir diyor. Örneğin biz bu Covid süreciyle ilgili, yani Türkiye'deki devletin, yani sonuçta Covid ortaya çıktı, bütün dünyada bütün devletler bununla mücadele etti. İşte ne bileyim İngiltere gibi beklemediğimiz yerlerde kötü şeyler gördük, hani devletin en üst. Amerika'da. Evet, Amerika'da yani o zaman Trump dönemi, işte Boris Johnson dönemi. Bu tip hikayeler görüyorduk ama mesela Türkiye'de nasıl oldu? Türkiye müthiş, bununla çok iyi baş ediyor gibi gözükürken belli rakamların aslında sonra ortaya çıkan rakamların ilk söylenenlerle uyuşmadığını mesela gördük. Bu tip verilerin aslında ilk başta haberleri görüyorsunuz. Belli bir konuda bir problem var. O küçük haberler olarak görüyorsunuz, takip ediyorsunuz. Benim güvendiğim sağlık alanında çalışan muhabirler var. Onların yaptığı yerel gazeteciliği görüyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki ya bu alanda da bayağı bir şey oldu, birikim oldu. Biz buna genel bir bakış açısı yapacak bir Lancet makalesi hazırlayabiliriz. Bunun artık hani daha çok dünya gündemine getirilebilecek bir şey oluştu, veri seti oluştu elimizde diye. O zaman mesela Covid ile ilgili benim en uzun yazım oydu sanırım. Lancet'te yayınlanan. Yani en uzun yazı da orada işte 5-6 sayfa falan herhalde. Genelde biz de ilgiyle okuduk sayfa. O yazıları. Evet, çok teşekkürler. Sonra da işte bunu gündeme getirdiğinizde Türkiye'de de bunun gündeme getirilmesi gerektiğini yıllardır söyleyen ya da aylardır söyleyen insanlar çok memnun oluyor. Onlar bu yazıları çok paylaşmaya başlıyorlar. İşte o zaman Twitter çok kullanılıyordu. İşte bu yazılar 5-6 milyon görüntüleme alıyordu. Yani PDF'ini koyuyorduk. O kadar ilgi görünce bu sefer Türkiye'deki basında işte Lancet'te bu konuda haber çıktı diye. Bakın işte bu konuyu yapmamız lazım. Üzerine yeniden düşünmemiz lazım diye. Belki bu konuyu gündemine getirmeyen medyada gündeme getirmeye başlıyor. Yani böyle ilginç süreçleri var. Evet, bir de genç arkadaşlarımızla konuşurken dikkat ederseniz en çok size sorular sordular ve o sorularda nasıl yazmak üzerinde toplandı sanki, değil mi? Hani Lancet, siz de Lancet'te yazdığınıza göre acaba biz de ne yaparsak Lancet'te yazabiliriz gibi sorular geldi. Bunları da bir toparlamakta fayda olabilir. Siz gerçi ifade ettiniz. Lancet'te yazmak için ne yapmalı? Gençlere ne önerirsiniz? Buradan bütün bizi izleyenlere mesaj olarak gerek bilimsel gerek bir yorum, komentari denilen yorumlar ya da bir mektuplar, yani küçük büyük yazı tarzı için Lancet'te yazmak için ne yapması lazım genç bir arkadaşımız? Evet, yani öncelikle Lancet'in bir soyutlama olmadığını bilmesi lazım. Yani insanlar var. Yani yayın dünyasında insan ilişkileri çok önemli. İnsan ilişkileri de genelde aslında mektuplarla kuruluyor. Yani mektup yazmak çok önemli bir sanat. Evet. Değil mi? Evet. Yani o kişiyle fiziksel olarak tanışmanızın bir önemi yok. Yani işte kokteylde networking yapayım falan gibi şeyler değil. Bir mektup yazmak ve o mektuptaki ton çok önemli. Yani aslında işte eskiden gentlemanly falan derler. Şimdi tabii cinsiyetçi oluyor ama bir böyle saygın bir iletişim dili kurmak. Yani kendinizi tanıtırken işte CV'nizi mesela eklemek gibi şeyler yapmak yerine kısa bir paragraf olarak kısaltma sanatını kullanmak. Yani kısaltarak anlatmak çok önemli.
Neden bu alandaki araştırmanız önemli? Siz kimsiniz ve neden bu araştırma şu an yayınlanmalı? Buna aslında elevator pitch de diyorlar. Evet. Yani bir işte asansör yolculuğu süresince anlatabilmek. O hikayede belki işte 1,5 dakikada anlatılacak şey bir mail sayfasında anlatılabilecek. Yani bir asansörden çıkarken işte kaçıncı kat olacaksa o süreç içerisinde anlatabilme. Evet. Bizim şeyler gibi aslında, bizim şehir hatları vapurlarındaki hani satıcılar vardır. Tabii, değil evet, mi? kesinlikle. Ama bir yandan da karşı tarafın, yani şehir hatları vapuru benzetmesinden gidersek, hani bir müşteri ya da oradan gelip geçici biri olduğunu düşünmemek gerekiyor. Evet. Orada editörler çok değişmiyor zaten. Mesela işte Lancet'in editörü 95 yılından beri orada, işte Sir Richard Horton. Oradaki editörler orada duruyorlar. Sizin araştırmalarınız değişiyor olabilir. Aslında siz de sabitsiniz. Sizin de kim olduğunuz sabit. Geçmişiniz sabit ama araştırma konularınız değişiyor. Alanınız da sabit ama araştırma spesifik olarak yaptığınız şeyler değişiyor. Bunu yansıtmak, karşı taraftan bir cevap beklemek, hani bir robot gibi sürekli mesaj atmamak, şey yapmamak. Yani o insani şey çok önemli bence. Çünkü editörler de karşıdaki o insani şeyi tanımak istiyor. Onun arkasında o veriye bakacak. Sonra da ben bu kişiye güvenip bunu yayın sürecine alabilir miyim? Bunun commission'ını yapabilir miyim? Çünkü yayının kendisi de aslında çok uzun bir süreç. Yani biz yaptığımız yayınlarda her zaman sabretmeyi öğrenmek gerekiyor. Ve de çok böyle heyecana kapılmamak, bir şeyin uzayabileceğini, bir yayın sürecinin ne kadar uzayabileceğini önceden kabullenmek gerekiyor. Biraz aslında yani o heyecan belki sizi ilk başta kariyerinizde yönlendiriyor. Ben bu yayını yapmak istiyorum, Lancet'te yapmak istiyorum ya da başka bir dergi olabilir. Sizi yönlendiren bir dürtü. Ama yayının kendisi çok sabırlı ve şey olmayı gerektiriyor. O yol konularda. değil mi? Evet. Daha özenli, sabırlı. Belki Sebat, çok, sebat gerekiyor. Sebat kesinlikle. gerekiyor. Evet. Çok önemli mesajlar bunlar gerçekten. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi sanki yapay zeka döneminde artık o yazma zanaatı diyelim. Zanaat her alanda önemini kaybediyor. Sanki bir yandan globalleşmenin etkisi, bir yandan yapay zekanın gelişmesi, artık zaten bilgisayar bizim adımıza yazıyor. Ya da işte Ernest Hemingway diyorsak sanki Ernest Hemingway gibi yazan yapay zeka programları var. O zaman ben bunu öğrenmesem de olur gibi bir kolaycılığa davetiye durumu da gözlüyoruz. Hı hı. Bu konuda ne dersiniz? Yani şöyle özetleyelim. Yapay zeka çağında yazarlık nasıl olacak? Nasıl yazmalıyız? Halen de yazıya ihtiyaç var. Halen de bazı şeyleri tabii ki görüp yakalayıp yazma gibi bir durumumuz söz konusu. Hem belki yapay zekadan yararlanıp hem de özgün yazabilmek nasıl mümkün olacak? Evet, yani neyin önemli olduğunu yapay zeka bulamıyor. Yani yapay zekaya ben bunun önemli olduğunu tespit ettim, bu konuda araştırma yap derseniz çok güzel yapıyor. Evet. Mesela hekim göçüyle ilgili bir yazı yapmıştık. Hı hı. Şimdi bu mesela yapay zeka bunun önemli olduğunu kavrayamaz. Çünkü başka alanlarda belki daha büyük göçler var. Hani sayısal olarak baktığınızda Türkiye'den göçleri incelediğinizde belki hekim göçü bir numaralı göç alanı değil. Ama siz bir şey görüyorsunuz, çevrenizdeki insanlarda görüyorsunuz, konuşmak istediğiniz pek çok Türkiye'li hekimin belki Amerika'da size Amerika saatiyle randevu vermesinden görüyorsunuz. Ya da Türk Tabipleri Birliği'nin raporlarından görüyorsunuz. Bu önemli bir hikaye diyorsunuz, şu an anlatılmalı diyorsunuz. Burada yapay zeka nasıl yardımcı olabilir? Veri toplamada belki yardımcı olabilir. Ben hiç kullanmadığımı söyleyebilirim yapay zekayı. Ya zaten yapay zekada verdiğiniz veri de aslında özel bir veri değil, yani kamusal bir şekilde kullanıldığı için. Yani insanların mesela e-mail yazmakta kullandığını falan ben görüyorum. Çok büyük bir problem. Neden San Francisco'daki bir şirkete özel e-maillerinizin verisini verip hani bunun tonunu değiştir mesela gibi şeyler yapabiliyorsunuz. Hani Apple gibi şirketler bunu daha güvenli yapıyor ama OpenAI gibi şirketler aslında o veriyi ne yaptığını bilmiyorsunuz. O yüzden aslında işte bu gut feeling dedikleri Amerikalıların, ya bu konu çok önemli ve bu konu tam işte Lancet'te olur
Öyle bir şey oluyor yani işte onu anlatmak zor. Orada bir his olarak görüyorsunuz. Yoğunlaşma. Evet. Ve diyorsunuz ki bunu şimdi anlatalım. Mesela işte bu hafta Lancet'te çıkacak. Bu Türkiye'deki yeni doğan üniteleri hakkında yaşananlar. Bunun mesela hani ilk başta çıktığında şey demiyorsunuz. Bu hemen anlatılmalı demiyorsunuz. Çünkü pek çok hata payı var. Bu bir sansasyonel bir şekilde bize verildiği için belli tıp hikayeleri. Şurada bir temkinli bir bakayım. İşte bir davanın başlamasını bir bekleyeyim gibi. Yani yapay zekanın yapamayacağı şeyler bunlar. Hani bir de işte hani sen şunun Türkçesini söyle falan derlerdi ya eskiden. Evet. Yani belli şeylerin Türkçesi var, Türkiye hayat bilgisi var, bu tip şeyler var. İşte belli hikaye ne zaman anlatılır falan. Bunlar da tamamen kendi Türkiye deneyiminizin öncülüğünde bunları yapıyorsunuz. O yüzden yani bir yazarın yapay zekaya konularda güvenmesi bence söz konusu olamaz. Evet. Bir yandan o konudaki en geniş bilgiyi toplamak aslında. Yani bütün bilgi kırıntıları dahil. Hani sizin tabirinizde sayfayı çevirmek dediniz değil mi? Tüm sayfalar, her şey okunmuş olacak. Yani Lancet yazısını farklı kılan belki de o konuya ait her şeyin gözden geçirilmiş, okunmuş olması ama bunların aynı zamanda çok iyi bir şekilde özetlenmesi diyebilir miyiz öyle bir noktada? Yani o Robert Caron'un meşhur lafı işte Lyndon Johnson biyografisi yazıyor. 40 yıldır falan yazıyor. Yani turn every page. Yani pek çok mektuplaşma olabilir, tutanak olabilir. Çok fazla veri olabilir elinizde. Mesela işte bugün yeni doğan hikayesini anlatayım. Mahkeme tutanakları var 3000 sayfa. Evet. Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı uzman raporu var. Bilirkişi raporları var. Yani bunları okumak çok keyifli değil yani ben bir edebi eser okumayı tercih ederim ama okumanız gerekiyor. Çünkü Kindle'a yüklüyorsunuz ve onları highlight ediyorsunuz. Burada önemli bir şey olabilir. Burada önemli bir paragraf var. İşime yarar diye çok büyük bir doküman hazırlamak. Sonra bu doküman belki 100.000 vuruş oluyor, 200.000 vuruş oluyor. Ama yazıyı yazarken müthiş bir güven veriyor size. Diyorsunuz ki ben her sayfayı çevirdim. Her şeye baktım. Herkesle de konuştum. Ve de yani gerçekçi açıdan bakıldığında daha da fazla bir şey yapamazdım. Şimdi ben bu dokümanı bir kısaltmaya başlayayım diyorsunuz. Ben genelde öyle yapıyorum. Mesela 100.000 vuruş oluyor diyelim ki. Ben bunu bugün 50.000 vuruşa indireyim. Yarın 25.000 vuruşa indireyim. Diyelim ki yazı da işte 5.000 vuruş olacak. Yani şu an verileri uyduruyorum ama o şekilde yazıyı kısalta yani ve blok halinde bilgileri atmadan. Çünkü aralarda çok önemli bilgiler olabiliyor. Tabii. Yani o zamanı... Tam bir işçilik aslında. Evet, o işçiliği yapıyorsunuz. Evet. Yani taşı da siz taşıyorsunuz, mimari planı da siz yapıyorsunuz. Satıştan da siz, satış ofisini de siz kuruyorsunuz. Yani yazarlıkta böyle bir her şeyi kendi içinizde organize etme yeteneği gerekiyor. Aslında belki de ilgi çekici tarafı o. Yani bir yandan da hani tüm bu farklı işleri kendi başınıza yapıyor olmak bizde de örneğin bilimsel makalelerde aynı şeydir. Hem mutfağında olan bir insanın yazması çok daha farklıdır birçok açıdan ve bunun da bir öyküye dönüşmesi önemli aslında. Hani bir rapordan farklı olan gene bir bilimsel makalede veya bir Lancet makalesinde bunun bir öyküsünün olması aslında sizin yazılarınızda daha da önemli. Bu bilimsel makalelerde de böyle aslında. Yani bir başlangıç çok önemlidir. Ya da edebiyatta da. Mesela sizin aklınıza gelen şeyler var mı? Bir edebi eserlerde girişinde bir romanın ya da bir makalenin diyelim başlangıç cümleleri. Bu önemli midir sizce? Mesela işte Madame Bovary benim sizin öğrencilerinize de tavsiye ettiğim. Onun işte baş karakterlerinden biri Charles Bovary. Hekim. Evet. Onun eşi zaten Madame Bovary ve biraz da işte bu hekim eşinden de sıkılıyor ve de çok para kazanamadığını falan da görüyor. Çünkü bir taşra hekimi aslında. Evet. Okuduğu romanların da etkisiyle işte böyle belli hülyalara kapılıyor falan. Mesela onun ilk cümlesi sınıfa yeni bir öğrencinin girmesi. Yani Charles Bovary sınıfa giriyor. İşte sınıfa yeni bir öğrenci girdi. Orada mesela sınıftaki öğrencilerin gözünden anlatılır. Bir biz vardır anlatan kişi ve hiçbir zaman öğrenemezsiniz onun kim olduğunu. Charles Bovary'nin sınıfa girişi. Hani bir sırasını getiriyorlar. Sonra işte ismiyle alay ediyorlar. Charles Bovary işte alay ediliyor falan. O yaşadığı aşağılanmayla başlıyor. Sonra yavaş yavaş
bir işte o hekimin bir biyografisi aslında. Yani bir Flaubert o hekimin bir biyografisini size çizip sonra da işte Madame Bovary ile tanışması, onunla ilişkisi. Sonra biraz uzaklaşıyoruz Charles Bovary'den. İşte kadın hayatını anlatıyoruz ama orada ilk anlatıcının kim olduğu hep merak edilmiştir yani. O perspektif çok önemli. Kısa bir cümle olması. Hemingway dediniz işte Hemingway gibi. Ve hala akılda kalıyor işte. Evet, o da gerçekten öğrencilerimize önerdiğiniz bir kitaptı. Tüm izleyenlere de okumalarını ve kahramanın hekim olduğunu da hatırlatarak belki oradan da ilgi çekebileceğini söyleyelim. Hemingway türü yazarlıkta çok kısa ekonomik yazı da denebiliyor buna ya da kanonik yazı da denebiliyor. Bu bilimsel makale biraz daha önemli aslında. Diğer örneğin Lancet'in dışına da çıkarsak diğer dergilerde falan da sizin için de geçerli mi? Bizde olabilecek en kısa anlatmak istenir. Ağdalı cümlelerden kaçınmak. İşte bunun için de tipik olarak Hemingway gibi yazmak önerilir aslında. Bu her şeyde de geçerli olabilir mi sizin açınızdan? Siz nasıl bakarsınız buna? Evet yani İngilizce'de işte açıklık ve kısalık, netlik çok önemli. Tekrar yapmamak. Evet. Diyelim ki mesela çoğu yazar bu adjektifleri işte atmak cümlelere baktığınızda cümlenin belli öğeleri aslında gereksiz olabilir. Ve de şu an mesela yapay zeka uygulamaları işte Grammarly falan kullanan çok insan var. Aslında kısaltmaya yarıyor yani sizin daha kısa ve net şekilde söylemenizi. Gramer açısından yardımlarda bulunuyor. Yani Türkçe tabii bizim Osmanlı geleneğinden çok daha ağdalı ve aslında Türkçenin hep güzelliği o ağdasında işte mesela Ahmet Hamdi Tanpınar okuduğumuzda onun o müzikalitesini seviyoruz İstanbul'u anlatmasındaki işte musikiyi, boğazı anlatmasında o kelimelerle yaptığı müziği seviyoruz ama netlik açısından problem oluyor. Mesela ben bir yazarlık kursu yapmıştık Salt'ta. Tanpınar'ı Türkçe'ye okuyamadı insanlar, İngilizcesinden okuyabildiler. Yani Maureen Frehley onu İngilizceye çevirdi. Evet, Frehley. Çok güzel. Belli yazarları mesela Türkiye'de genç liseliler şu an okuyamıyor yani o dönemki çok yazarları. Acı. Evet. Ve kelime sayıları da çok yüksek bu kişilerin değil mi? Kullandıkları kelime sayısı Ahmet Hamdi Tanpınar'ın çok daha fazla aslında. Ve İngilizceye çevirdiğimiz zaman ama müzikalite kayboluyor. Kayboluyor ama çok netleşiyor yani. Bütün resim netleşiyor. Müzikaliteyi veriyorsunuz. Orhan Pamuk için de belki. Evet. Yani belli Türkçenin güzelliği aslında o muğlaklığında işte şeyi bilmemekte. Yani fiil en sonunda geldiği için bilmiyorsunuz. İngilizce'de başta zaten bütün o fiile hakim olma farkı var. Yani bilimsel yazıda, Lancet'te ya da başka mecralarda da kısa olması cümlenin, metnin kısa olması. Yani dediğim gibi bir de iskeletini yapmak yazının. O çok önemli. Ve de yazıyı parçalarına bölmek. Yani diyelim ki giriş bölümü, en önemli şeyleri söylediğim bölüm. İşte diyelim ki 400 kelime. Onun yazının içine, mesela ben yazıyı kurarken o çok yaptığım bir şeydir. O iskeleti çıkarıp işte bu yapılarda da şey oluyor ya, dışına şey koyuyorlar. Sonra onu çekiyorlar. Yani o yapı iskeletini koymak. Kurgu. Evet. Yani. Onu en sonunda çıkarırsınız yani zaten. O üzerinde çalışırken onun bir yapı olduğunu fark etmek. Yani neresi uzadı, neresi daha uzun olabilir. O bölümlemeleri ayırmak. Çünkü bu göremediğiniz bir şey, özellikle ekranda göremediğiniz bir şey. Bir de özellikle ben printout almak. Yani sayfada çünkü fiziksel olarak gördüğünüzde diyorsunuz ki ya şu konuya da 2,5 sayfa ayırmışım. Onu sayfa sayfa görüyorsunuz. Şimdi Word'da ya da Pages'ta baktığınızda o daha çok parşömen gibi aşağı iniyor ya. O zaman şey yapamıyorsunuz. Yani o parşömen şeyi böyle aşağıda göremiyorsunuz. Onu o yüzden şöyle koymak. Bir de biz böyle çok şey yaparız. Panoya yapıştırmak. Yani bir dedektif gibi onları koyup işte mesela o zaman çok iyi görüyorsunuz ki yazının bu bölümü çok uzamış. O kadar uzamasına gerek yok. Oradan şey yapabilirim, kısaltma yapabilirim gibi. Evet. Aslında Orhan Pamuk da bu metodolojiye çok dikkat eden bir yazar sanki, değil mi? Yani bütün çalışmalarında çok kafa yoran, çok işçiliği yüksek bir yazar gibi gelir bana. Evet, ben bu günlüklerini okuyordum. Yeni yayınlanan Uzak Dağlar ve Hatıralar galiba. Orada özellikle işte mesela şuralar akmıyor, şuralarda çok bilgi var, oraları kesmem lazım falan gibi.
Aslında işte hani yazdığınız şeye aşık olmayın falan derler hani. Evet. Yani onu Rahat kesebilin. Evet. Yani yazarken güzel geliyordu ama şimdi şu 10 sayfayı atabilirim. Ya bazen kitabın yarısı, bazen bütün kitabı atmanız gerekiyor. Evet. O yüzden bir okuru hayal edip, Evet. yani bu bir romanda da olur, Lancet makalesinde de olur, bilimsel makalede de olur. Okuru hayal etmek, okur sizi okumak zorunda değil, okurun bir sürü işi var. Ama önemli bir şey anlatıyorsanız da okur. Evet. Yani okura olan inancınızı yitirirseniz bu sefer yazmanın anlamı kalmıyor. Ama bir tane ona iyi bir şekilde anlattığınızda okuyacak okur hayal edip aslında onun için yazmak önemli. Evet, çok teşekkür ederiz gerçekten. Çok bilgilendirici olduğunu düşünüyorum. Ben özellikle Türkiye'de yazının çok az olduğunu. Ona ne dersiniz bu arada? Yani mesela Amerika ile karşılaştırdığınız zaman biz Amerikan insanına göre Türk insanı daha mı az yazıyor hakikaten? Bizde böyle bir inanış var. Kendi gözlemimiz. Yani bilim dünyasında bu çok net zaten açığa çıkıyor. Yani biz çok daha az üretiyoruz. Sitasyonumuz da daha az tabii, atıf sayımız vesaire. Bu bilimin üretimiyle de ilişkili tabii ama bunun ötesinde de sanki yazarlık daha az mıdır bizim toplumda? Örneğin Amerikan toplumuna göre. Ne dersiniz bu konuda? Yani bizde şiir var çok tabii. Yani Evet. benim de mesela lisede bütün sıra arkadaşlarım şiir yazardı. Ben de yazmaya çalışmıştım. Ama mesela Amerika'da essay yazmaya çok insanları, deneme yazmaya yönlendiriyorlar. Üniversiteye bile bir denemeyle aslında başvuruyorsunuz. O çok önemli. Bizde o çok yapılmıyor. İnsanlar bir metinle isimlerinin sonsuza kadar birleşmesinden korkabiliyorlar. O yüzden yani Türkiye'de New York Times bir dönem muhabirinin adını yazamıyordu. Yani öyle bir dönem yaşandı. Hani bu çok ekstrem bir durum. Yani işte İstanbul'daki muhabirimiz yazıyordu yani. Şimdi bu da hani bir 5-6 yıl önce. Yazı şeyler evet. Yani devlet negatif etkiliyor. Devlet yazarın tepesine binince insanlar da yazar olmanın tehlikeli olduğunu düşünüyorlar. Oysa genlerimizde de öyle bir şey var. Evet, yani kesinlikle. Öteden beri gelen. Kesinlikle evet. O bizim biraz içimize işlemiş ama bir yandan da müthiş bir şey var. Yazabilen, yazmak isteyen bir insan var. Yani bu sağlık muhabirleri var. Çok değerli sağlık muhabirleri var. Evet. Çok güzel sağlık alanında habercilik yapılıyor. Yani medyanın içinde bulunduğu duruma rağmen çok detaylı işler çıkarılabiliyor. Ve de pek çok risk alınarak aslında yani biz de Lancet'teki çoğu araştırmamız aslında Türkiye'deki yerel muhabirlik yapan sağlık gazetecilerinin omuzları üzerinde yapıyoruz. Yani onlar ilk pek çok şey buluyor ve onları biz kaynak göstererek yapıyoruz. Pek çok riske rağmen ve pek az bir parasal karşılıkla bunu yapıyorlar. Onları da saygıyla teşekkür ederim. Evet. Evet, son olarak o zaman Lancet'te yazmak ya da Lancet diye de sınırlamayalım aslında. Sonuçta Lancet bir nevi bir marka. Bunun ötesinde başka bir dergi de olur. Mesela bizim Türk Klinik Mikrobiyoloji Enfeksiyon Hastalık Derneği'nden çıkardığımız IDCM isimli gene tamamen İngilizce bir dergi de var. 5 yaşında olan. Orada da olabilir ya da başka dergilerde de olabilir. Yazarlara kısaca ne önerelim? Yani yazmaya teşvik etmek için öyle söyleyerek bağlamış olalım derim. Ne dersiniz? Yani şey kadar güzel bir şey yok. Yani yazılı bir makalenizin yayınlanması, o dergiyi elinize almak ya da bir kitabınızın yayınlanması. Bu gerçekten çok büyük mutluluk insana. Yani belki maddi bir karşılığı olmuyor. Belki sosyal medyada bir paylaşım yapsanız ve 500 beğeni alsanız belki daha çok vücudunuz serotonin salgılıyor diye düşünebilirsiniz ama bence gün anlık. Evet yani o işte postacı size şeyi getirince, basılı yazınızı getirince, hikayenizi ya da makalenizi ya da kitabınızı, onun çok büyük bir zevki var. Yani o zaman çok büyük bir tarihin parçası olduğunuzu düşünüyorsunuz. Oluyorsunuz da. Ve de bence onun verdiği mutluluk çok ayrı. Yani işte onu Orhan Pamuk söylüyordu galiba. İlk yazınızdan kazandığınız para gibisi yoktur. Hani bankada hesabınıza yatan belki çok daha kolay yerlerden başka paralar kazanabilirsiniz ama onun hakikaten çok ilginç bir şey var. Mutluluğu var. Onu da insanlar yaşadıkça zaten daha çok yaşamak istiyorlar. Onu söyleyebiliriz. Evet, çok teşekkür ederiz. Sevgili Kaya'ya çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten genç meslektaşlarımıza, bilim insanlarına da tarihin parçası, bilimin parçası olmak için bol yazılı
bol ürünlü kitap olabilir, dergi olabilir, günler ve yaşam dileyerek kapatıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok Sağ olun. teşekkürler.